Son dönemde İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısı nasıl olacak, ne zaman olacak bu soru soruluyor. Şimdi o misilleme planı deşifre mi olduğu sorusunu sorduracak da bazı haberler var, iddialar var. Washington Post gazetesinin haberine göre Netanyahu Biden'a nükleer ve petrol tesislerini vurmayacaklarını söyledi. İran'ın askeri tesislerinin hedef alacağını söylediği belirtiliyor o haberde. Şimdi buna dair bir açıklama geldi mi? Doğrulandı mı ya da yalanlandı mı bu haber? Süheyla, hemen sana döneyim, ne dersin? Tabii şimdi çok büyük bir endişe var. Zaten Orta Doğu'daki bu şiddet sarmalı bir misilleme sarmalına da dönüşmüştü. Ama o misillemelerin giderek dozu artıyor. Kırmızı çizgiler aşılıyordu. Şimdi en endişe verici kırmızı çizgi İran'ın olur da nükleer programı mı hedef alınır yoksa petrol tesisleri mi hedef alınır? Bu da küresel petrol piyasalarında bir çalkantıya mı yol açar denilirken Amerika Birleşik Devletleri'nin itiraz açıklamaları hep Netanyahu yönetimine geliyordu. Desteklemiyoruz İran'da nükleer tesisleri ve petrol tesisleri vurmanızı diye açık açık Biden bunu birçok kez kameraların önünde söyledi. Ama önemli olan Netanyahu yönetimi bunu dinleyecek mi, dinlemeyecek miydi? İşte şimdi The Washington Post gazetesine göre anlaşılan Netanyahu bu uyarıyı dikkate aldı. Bu haber iki konuyla ilgisi olan kaynağa dayandırılıyor. Tabii ki ismi açıklanmıyor. Ancak onların aktardıklarına göre geçen hafta Biden'la Netanyahu'nun yaklaşık 2 ay aradan sonra yaptıkları telefon görüşmesinde Netanyahu şunu bildirmiş Biden'a. Evet, İran'a misilleme yapacağız. Bu zaten herkesin beklediği bir şey ama sizin de dediğiniz gibi nükleer tesisleri ve petrol tesisleri vurmayacağız. Sadece askeri üslere saldıracağız. Şimdi bu daha ılımlı bir misilleme senaryosunu öne çıkarıyor. Ve de işte o kırmızı çizgilerin daha da aşılmaması ve de topyekün bir savaş ihtimalinin aslında önlenmesi gibi bir duruma tercih edilen senaryoya işaret ediyor. Tabii ki henüz düğmeye basılmadı. Henüz İsrail bu operasyonu, misillemeyi başlatmadı. Son anda bir şeyler değişir mi bilmiyoruz. Çünkü İsrail'de nükleer tesisleri de vuralım, bir daha bu şansı elimize geçmez diyen de var. Ama öte yandan olur da bu misillemeye de İran ağır bir misilleme yaparsa o zaman ikinci aşamada nükleer tesisleri vuralım. Şimdilik birazcık daha bekleyelim diyen de var. Artık yani kritik dönem. İsrail Güvenlik Kabinesi dün yine toplandı. Hem Hizbullah'a misillemeyi hem İran'a misillemeyi konuştular. Yani karar alındı gibi duruyor. Günler içinde belki bu operasyonun başlatılması bekleniyor. Ama olumlu bir durum gibi. Peki İsrail buna ne dedi? Doğruladı mı, yalanladı mı? İsrail Başbakanlık Ofisi biraz diplomatik bir açıklama yaptı. Evet, biz müttefikimiz Amerika'yı dinliyoruz İran konusunda da. Ama kararlarımızı kendi ulusal çıkarlarımıza göre bağımsız alacağız dedi. Bu da tabii ki İsrail kamuoyuna da verilmiş bir mesaj. Yani Amerika'nın her dediğini yapmıyoruz gibilerinden. Zaten dünyanın dediğini de yapmıyor bu arada İsrail. Biden yönetimi de İsrail'i dizginlemekte hiç başarılı olamadı. Zaten o kadar silah sevkiyatı yapılırken söylemlerin, uyarıların hiçbir geçerliliği yok. Bunu da biliyoruz. İşte karşımızdaki tablo şimdilik bu. Bir